Selam arkadaşlar, bu videomuzda çok teknik detaylara girmeden Ethereum Denkön yükseltmesinden, ekosisteme getireceği canlılıktan ve bu yükseltmenin hangi coinlere büyük etkisi olabilir bunu anlatacağım sizlere. Ben proje ekibini Alican, Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, öncelikle arkadaşlar nedir bu Ethereum Denkön yükseltmesi? Çok kısa bir anlatayım size. Ethereum Denkön yükseltmesi arkadaşlar, Ethereum ağının daha ölçeklenebilir, güvenli ve ucuz hale gelmesi için tasarlanmış bir yükseltme ve içinde oldukça güzel gelişmeler var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Proto Danksharding adında. Diğer adıyla arkadaşlar herkesin bildiği gibi EIP 4844. Bu özellik veri işleme kapasitesini arttırıyor, ölçeklenebilirliği arttırıyor. Aynı zamanda gaz fiyatlarını düşürüyor arkadaşlar ve daha hızlı işlemler sağlıyor. Yani hem büyük verileri hızlıca işleyebiliyorsun hem de bunu 10 kat daha ucuza yapabiliyorsun. Gerçekten devrim niteliğinde bir yükseltme olacağı kesin arkadaşlar. Yani kripto dünyası için, blockchain dünyası için arkadaşlar mükemmel bir yükseltme diyebilirim. Şimdi bu yükseltme Ethereum haricinde hangi coinleri yarayabilir? Önce Layer 2'lerden başlayalım arkadaşlar. Optimistic Layer 2'lerden başlayalım, rollout'lardan başlayalım arkadaşlar. Arbitrum ayı sezonunun en iyi performansını veren Layer 2'ydi arkadaşlar. Bütün yeni nesil dApp'ler, uygulamalar, DeFi platformları Arbitrum üzerinden çıktı. Yani oldukça yeniliğe açık, beklentileri karşılayan bir ağ oldu ve DeFi tarafında egemenlik sağladılar arkadaşlar geçtiğimiz sezonda. Şimdi bu güncellemeyle maliyetler zaten 10 kata kadar azalacak arkadaşlar Layer 2'lerde. İşlemler hızlanacak ve veri kapasitesi yükselecek az önce bahsettiğim gibi. Yani Arbitrum üzerinde bambaşka yenilikler görebiliriz. Çünkü yeniliğe açık ve beklentileri karşılayan bir ağ olduğunu söylemiştik. İşte hızların yükselmesi arkadaşlar bu kaldıraçlı işlemler, ya merkezsiz kaldıraçlı işlemlerdeki GMX mesela, orada hız çok önemliydi arkadaşlar. Yani işlemin karşı tarafa geçmesi çok önemliydi. Ve sürekli aç kapat yaparak arkadaşlar büyük bir fee ödüyordunuz aslında. Şimdi bu fee'ler 10 kata kadar düşmüş olacak arkadaşlar. Yine Pendle dikkatimizi çekiyor. Ardından arkadaşlar Radiant, işte GNS, Gains arkadaşlar, MACP, bunlar arkadaşlar yeni kullanıcı geldikçe yükselen, değerini arttıran platformlar arkadaşlar. Token olarak söylemiyorum. Tamamen platformdan bahsediyorum. Şimdi hızlıca diğer optimistic rollup olan Optimizm'e geçelim arkadaşlar. Optimizm biraz Arbitrum arkasında kalsa da balinaların yaşadığı bir ekosistem aslında arkadaşlar burası. Diğer ağlara kıyasladığımızda diğer DeFi tarafından hareketli bir ağ olduğu aşikar. Yani Arbitrum'da olduğu gibi arkadaşlar sadece Optimizm, Arbitrum coin'i değil, ekosistemdeki tüm platformları sıkıca takip etmemiz gerekiyor. Burası önemli arkadaşlar. Şimdi ZK rollup'lara baktığımızda arkadaşlar, bu Layer 2 tarafındaki ZK rollup'lara baktığımızda bu güncelleme uzun vadede ZK rollup'lara çok fazla yarayacaktır arkadaşlar. Uzun vadede Starknet, ZK Sync bu güncellemenin ekmeğini çok yiyeceklerdir. Şimdi Polygon Matic ZK Rollup değil ama Polygon'un bünyesinde olan Polygon ZK EVM var arkadaşlar. Bu güncellemenin Polygon'dan daha çok Polygon ZK EVM'ye yarayacağını düşünüyorum uzun vadede. Tüm yeni ekosistemlerde olduğu gibi arkadaşlar, ki böyle bir güncelleme varken de fee fiyatları düşecekken de ölçeklenme daha da hızlı olacakken yeni ve potansiyelli ekosistemlerde etkin olmanız daha da önemli olacaktır arkadaşlar bu tür zamanlarda. Şimdi bir diğer Layer 2'miz de arkadaşlar Base ağı. Base ağı var. Linea var arkadaşlar. Hızlı ve işlem sayısı çok fazla. Denkön yükseltmesi arkadaşlar Base ağına da, işte Linea'da da, Mantl'a da arkadaşlar çok fayda sağlayacaktır. Potansiyelli Layer 2'ler bunlar ve airdrop ihtimali olan Layer 2'ler. O yüzden sıkıca takip etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu Denkön yükseltmesinden sonra hangi coinler yükselebilir? Bunlara bakacağız. Ben burada sizin için arkadaşlar bir liste yaptım aslında. Bu listeyi de belki paylaşabilirim. Ama bu listede arkadaşlar alın ya da satın listesi değil. Farkındaysanız şöyle aşağı doğru geldiğimde ilk 500'den seçtim arkadaşlar bunları. Bunları niye seçiyorum? Bunları alın diye değil. Öncelikle bunu uyarısını yapayım. Bunun amacı arkadaşlar şu. Bu güncellemeden sonra işte veri kullanılabilirliği olsun, ölçeklenme olsun arkadaşlar, hız olsun. Bunların hepsinin bir güncellemesi gelecek ve ileri doğru atılım sergileyecek bu teknolojiler arkadaşlar. Buradaki coinleri seçme amacım da şuydu. Şimdi arkadaşlar zaten bu güncellemeyle veri blokları adında bir güncelleme gelecek ve bu datalar arkadaşlar veri bloklarıyla taşınacaklar arkadaşlar. Onu da birazdan NFT kısmında anlatacağım sizlere detaylı bir şekilde. Veri blokları arkadaşlar 3. parti uygulamalara ihtiyaç duyuyor. Yani nedir arkadaşlar? Bu mesela bir NFT yapıyorsunuz, bir oyun yapıyorsunuz arkadaşlar. O oyunun verilerini 3. taraf uygulamalara yüklüyorsunuz arkadaşlar. Mesela Arweave gibi, sonra Filecoin gibi. Off-chain'de olan bilgiler arkadaşlar bu veri bloklarıyla on-chain'e kanıtını gösteriyor ve bu şekilde arkadaşlar on-chain'de bir kanıt olarak Ethereum güvenilirliğini alarak arkadaşlar sizlere bir grafik olarak ya da bir veri olarak ya da bir transaction olarak
sizlerin karşısına çıkabiliyor. İşte bu durumdan ötürü arkadaşlar bu uygulamayı yani bu işlemi yapan 2 tane coin seçtim sizlere. Şimdi burada arkadaşlar Filecoin ve R-Wave var. R-Wave daha atik bu durumda. Yani bu tarz şeylerde R-Wave daha atik arkadaşlar. Ama R-Wave'i de görüyorsunuz son bir haftada %10 yapmış. Şimdi buradaki listenin amacı az önce söyleyemedim arkadaşlar sizlere. Bu listenin amacı söyle artık dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Mesela R-Wave'in yaptığı işlemin aynısını yapan küçük projeler. Hani ben o yüzden ilk 500'den seçtim arkadaşlar. Çünkü burada küçük bir proje verdiğimizde arkadaşlar o pump olacaktır. Zaten piyasada hayvan gibi para girişi var. O yüzden size yol göstermek için bu listeyi yaptım arkadaşlar. İşte Pendle gibi yield platformları bulabilirsiniz yenilikçi. Zaten yeni güncellemeler sonra yeni ürünler gelecektir arkadaşlar bu ekosistemlere. Mesela burada Magic'i koydum arkadaşlar. Oyun hype'ı yani GameFi hype'ı bekliyoruz. NFT hype'ı bekliyoruz mesela bu güncellemeden sonra. Onun için göstermelik olarak arkadaşlar size Magic'i koydum burada. Şifreleme için Joti'yi koydum. Bunun gibi birkaç tane daha proje bulabilirsiniz. Market Maker olarak arkadaşlar bu Arbitrum'da Optimizm'de çalışan Balancer'ı koydum. Siz bunların daha düşük, daha potansiyelli projeleri bulabilirsiniz diye. Bunun da şimdi mantığını size anlatacağım arkadaşlar. Bu tarz projeleri biz nasıl bulacağız? Yani yükselebilecek coin'i biz nasıl bulacağız? Size çok güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi. Şimdi diyelim ki arkadaşlar senin 1000 doların var diyelim. 1000 dolarını gittin Arbitrum ağına attın yani merkezi tarafa attın. Sonra orada sağlam coinler alacaksın. Diyelim ki Ethereum alacaksın işte Arbitrum alacaksın. İşte bunun 900 dolarını bu tarz coinlere yatırdın. Biraz da kaşınıyorsun böyle hani shitcoin alayım, riskli tokenlar alayım diye. 100 dolarını da ona ayırdın. İşte çok iş yapacak projelere girmek istiyorsun, shitcoinlere girmek istiyorsun. Sen burada DEX platformları kullanmak zorundasın mesela. Sen oraya girdin. Yeni girdin. Orada DEX platformunu kullanmak zorundasın. Ve orada token almak için işlem yaptın orada arkadaşlar. Bu olay DEX platformuna para kazandırdı. Yani o DeFi platformuna para kazandırdı. Oraya LP ekleyen senin gibi benim gibi kullanıcı da arkadaşlar para kazandı. Yani burada bir kazanç var olduğu için kullanıcı sayısı da artıyor. Çünkü ben kazandıkça sana anlatıyorum. Sen başkasına anlatıyorsun. Herkes geliyor. Yani senin yaptığın şeyleri diğer insanlar da yapıyor. Şimdi arkadaşlar dışarıdan çok ciddi şekilde para girişi var. Bakın göstereyim şöyle. Yani bu bir boğa ivmesi gibi arkadaşlar. Bunu direkt söylüyorum size. Gördüğünüz gibi zaten şurası ayı sezonu arkadaşlar. Böyle sert bir ivme, yukarı doğru bir ivme almamıştı. Ve sizin de düşündüğünüz gibi arkadaşlar dışarıdan yabancı yatırımcılar geliyor. Yani çok da yabancı olmasa bile 2 sene önce bırakmış insan şu an geliyor. Çünkü boğa beklentisi var. İşte o gelenler de aynı sizin yaptıklarınızı yapıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı değeri düşük olan projeler, shitcoin'ler o yüzden şu sıralar yükseliyor. Kısaca bu yükseltme ucuz maliyet, kullanıcı ve yenilikler getireceği için iş yapabilecek DEX platformlarının tokenlarına, coin'lerine yöneleceksiniz. Peki onu nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar DEX platformu diyorum ama swap üzerinden bunu anlattım. Ama arkadaşlar DEX'te sadece bunlar yok. Burada arkadaşlar büyük parası olan kişiler lending, borrow yapıyor arkadaşlar. Borç alma, borç verme işlemleri yapıyor. İşte Ethereum'a güvenen balinalar arkadaşlar gelip liquid staking yapıyor. Şurada Lido ve Rocket Pool'daki yükselişi gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar burada parayı hodl eden kişiler yield yapıyor. DeFi tarafında çok uğraşmak isteyen kişiler Pendle gibi platformlarda yield yapıyor arkadaşlar. Yani işin özeti burada anlatmak istediğim şey şu. Bu güncelleme hangi platformlara yarar? Bu güncellemeden sonra arkadaşlar yeni gelen kişiler neyi kullanır? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Bunu düşündükten sonra arkadaşlar zaten bu DeFi'lamada her şeyi bulabilirsiniz. Yani her şeyin istatistiğini, para girişleri, para çıkışları, sonrasında hacimler bunların hepsini tek tek bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bunu da size şu an anlatmayacağım. Zaten şuradaki kartı görüyorsunuz. Orada arkadaşlar DeFi'lama rehberi ve coin nasıl bulunur onu size çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Yani bu video bittiğinde arkadaşlar o videoda kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Güzel para kazanabilirsiniz. İşin mantığı bu. İhtiyacı karşılayan ve popüler olan, popüler olabilecek, yükseltmeye dayalı popülerlik sağlayabilecek tokenları bu şekilde bulabilirsiniz. Biz her zamanki gibi arkadaşlar size balık değil olta nasıl kullanılır ve oltayı direkt sizin elinize veriyoruz arkadaşlar. O zaman şimdi NFT ve GameFi tarafına geçelim. Şimdi arkadaşlar NFT ve GameFi tarafına bakacağız ama burada nasıl bir çıkarım sağlarız arkadaşlar? Bu sadece ileri dönük bir yorum olacak arkadaşlar bu kısım. Şimdi Denkün yükseltmesiyle Eğip
Az önce 4844'ü anlatmıştım. Şimdi arkadaşlar 4884'ü anlatacağım. Bu özellikle veri blokları devreye giriyor. Bu olayı teknik detaya girmeden anlatayım arkadaşlar sizlere. Birden fazla veri parçasını tek bir işlemde depolamaya olanak tanıyor. Yani ağı rahatlatıyor arkadaşlar. Ethereum'u büyük bir bilgisayar olarak görebilirsiniz, zaten öyle. Öyle gördüğümüzde arkadaşlar bu rahatlatmanın ve bu verilerin ne kadar önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Bir 128 GB hafızalı hard disk kullanmak var. Bir de 1 TB kullanmak var arkadaşlar. İşte bahsettiğim rahatlık bu. Yani bu sayede arkadaşlar büyük veriler, datalar ucuz ve daha hızlı bir şekilde depolanabiliyor. Ve işlenebilir hale geliyor arkadaşlar. Özellikle NFT'leri biliyorsunuz, bir görsel var. Onun da boyutları var arkadaşlar. Gördüğünüz şeyin bir boyutları var. Çok fazla boyutu kaldıramıyordu. Bunu Bitcoin'den de biliyorsunuzdur. Hani Bitcoin'de dinamik NFT'leri göremiyorsunuzdur. Böyle büyük boyutlu NFT'leri göremiyorsunuzdur. Yani bloklar sayesinde artık Minecraft tarzı oyunları veya NFT'leri değil de daha dinamik görselli oyunları, işte NFT'leri blok zincire taşıyabilecek arkadaşlar. Yani daha verimli NFT'ler ve oyunlar gelecek anlamına geliyor. O yüzden arkadaşlar Ethereum ve onu ölçekleyen Layer 2'lerdeki NFT projelerine, oyun projelerine bu güncellemeden sonra daha da dikkatli bakmanız gerekecektir arkadaşlar. Ve bu kısımda arkadaşlar en büyük favorim EMX olarak söyleyebilirim. Sonra ardından Gala geliyor. Evet, yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Şimdi bu güncellemeyi siz sadece Ethereum olarak, işte Layer 2 olarak bakmamanız gerekiyor. Tüm ekosisteme aslında yararı oluyor ve tüm ekosistemdeki ihtiyaçları kapsıyor. Bu yüzden bu güncellemeden sonra arkadaşlar işte storage dediğimiz data, işte Arwave, Filecoin, işte RSS3, Storage tarzı data ve Web3'ü destekleyen projeleri arkadaşlar dikkatli bir şekilde izlemeniz gerekiyor. Bir de bu işin yatırımcı algısı var arkadaşlar. Yani dışarıdan hiç daha kriptoya gelmemiş büyük balinalar var arkadaşlar dışarıda. Silikon Vadisi'nde mesela. Ve bu Denkür'ün yükseltilmesi ve bunun başarılı bir şekilde yükseltilmesi dışarıdan gelen yatırımcının da Ethereum'un uzun vadeli yatırım yeri olduğuna ikna edebilir ve geliştirme ekibinin devrim niteliğindeki bu yükseltmeleri çalıştırma yeteneğine olan güvenini de arttırabilir arkadaşlar. Bundan dolayı işte kriptoya girmemiş yatırımcıların Ethereum'a ve Layer 2'lere güveni daha da çekici hale gelecektir. Umarım başarılı bir süreç olur ve sizlerin de kazanacağı bir gelişme olur. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın.